Tayland'a hoş geldiniz. Göstereceğim şeylerden dolayı da bu videoyu çocuklarınızla izlemeyin. Kalamarımız, papaya salatası, pad thai. Burada en lüks şey ne abi? Zeytinyağı mı? Kardeşim ne getirdin ya? Şöyle bir ıstakoz mesela. Vallahi dünya turunun en sevdiğim destinasyonu burası olacak gibi. Mariana serbest oldu. Çekirge, akrep, Türk döneri. Ama burada nasıl satıyorlar? Timsah da yemezsiniz ya. Adam timsah asmış, krokodil. Bunun içini açtığında sarımsak gibi bir görüntüsü var. Hazırsanız Tayland gece sokak yemekleri videomuz başlasın. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan, sizlere şu anda Tayland'ın Phuket adasından sesleniyorum. Ve bugün arkamda gördüğünüz meşhur Tayland sokak yemeklerini deneyeceğiz. Timsah, böcek, karidesler, kabuklular ne ararsanız test etmeyi düşünüyorum. Niye bunu hemen böyle videoya girerken hızlıca detaylandırmaya çalıştım? Çünkü bu ülkenin mutfağı dünyadaki en iyi 10 mutfaktan bir tanesi olarak biliniyor ama bizim damak tadımıza yakın mı? Sizlere biraz bunu anlatmak istiyorum. Arkamdaki yerin ismi Malin Plaza adındaki bir gece pazarı ve burada aklınıza gelebilecek bütün mutfakların tezgahları var. Ama benim için de özellikle çok beğendiğim birkaç tane detayı sizlerle beraber deneyimleyip anlatacağım. Bununla beraber Phuket'te farklı yerlere de beraber gideceğiz ve bu insanlar geceleri ne yiyorlar, ne yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar, size bunu aktarmak istiyorum. Hazırsanız Tayland gece sokak yemekleri videomuz başlasın. Tayland'da insanlar böyle dışarılarda yemek yiyor ve akşamları pazarları kuruyorlar. Bu büfelerden istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Evlerde yemek yapmıyorlar. Çünkü evde yemek yapmak çok daha pahalıya patlıyor, değil mi Hakan abi? Aynen abi, burada çok ucuz, 80 baht'a 90 baht'a karnını doyurabiliyorsun yeri geldi. Taylandlılar çünkü böyle daha ekonomik yaşıyorlar. 80-100 baht'a rahat rahat yemek evde yapsa daha pahalı. Hakan abi Phuket'te yaşıyor yıllardır. O yüzden bu konuda çok bilgili ve hatta Hakan Melek diye YouTube kanalı da var. O da orada içerikler üretiyor. Buralara gelecekseniz doğru adres kendisidir. Şimdi Messi'nin yanındayız. Ama burada mesela helal food olduğunu nasıl garanti ediyorsun? Genelde çoğu mekanlarda mesela helal food yazar. Menülerde helal food mu yazıyor? Evet. Mesela menüde de böyle yazıyor. İşaretlerini koyuyorlar. İşaretini koyuyorlar. Bir de başı kapalı bayanlar gördüğünüz zaman zaten genelde %90 daha başı kapalı olanlar Müslümanlar oluyor genelde. helal diye yazıyor. Evet, burada direkt logo olarak da görebiliyorsunuz. Bir dolaşalım önce. Dolaşalım. Sonra bir Messi'nin yanına geliriz. Pad thai falan yeriz. Adamımız. Şöyle bir keşfetmeye başlayalım. Ya ben Asya'yı çok seviyorum. Çünkü hani Avrupa'da gördüğünüz akşam hiçbir şey kalmıyor. Ama burada 24 saat yemek bulabiliyorsun. Bu arada bir şeyi daha netleştireyim. Şu gördüğünüz fiyatlar turist fiyatları. Yani Tayland'da normalde gideyim de işte şöyle bir ahtapotu 100 baht'a alayım diye bir şey yok. Bunu muhtemelen yerliden alsak 10 baht'a alırız. Burada en meşhur balıkları okyanus balığı, red snapper'lar, işte şu siyahları var. Bunu böyle alıyorsun, orada mangalda pişiriyor. 1 dolar da 35 baht gibi düşünebilirsiniz. Oo, Türk döneri. Ama burada nasıl satıyorlar? Her yerde olduğu gibi gıyaza, Yunan döneri gibi satıyorlar. Ve daha meşhur. Araplar da şıvarma diye satıyor. Yani dünya aslında döneri bilmiyor. Döner dediğiniz şey daha çok bu kapsamda satılıyor ve fiyatları da genelde 3 dolar falan oluyor. Neredeyse Tayland'ın her yerinde görebiliyorsunuz. Burada abi karides, brokoli, mantar, et, tavuk. Şurada gördüğünüz gibi içi doldurulmuş karidesli, tavuklu mantı, yani dumpling. Çin usulü, Orta Asya usulü daha çok. Ama çok temiz ve güzel bir yer burası. Tertemiz, pırıl pırıl ve çok saygılılar. Yani ne öyle saldırıyorlar ne rahatsız ediyorlar. Çok kibar da insanlar. Şu ana kadarki izlenimler harika. Abi çok zengin ya. Yani aradığın her şey var. Bak şu karideslere bak. Bak mesela şu karidesin tanesi 300-500 baht. Tamam, bak şu 500 baht. Niye biliyor musun? Ruslardan dolayı. Bu eskiden 100 baht değildi abi.
Ben hatırlıyorum. Yani ne olduysa pandemiden sonra çok ciddi bir deniz mahsulü, kabuklu ürünlere talep olduğu için baktılar ki alıyor yabancılar. Bunlar da fiyatı yükseldikçe yükseltti. Yani 20-30 bin baht alıyor mesela bu ülkede öğretmen. Daha düşük işler yapıyorsanız 15 bin bahtlar falan alıyorsunuz. Ve bir tane karidesi bu ülkede, ki burası karides kalamar ülkesi, 500 bahta satıyorlar. Bunun tek sebebi de Ruslar. Kardeşim ya, Rıza döktürüyor. Yalnız çok temiz, yani pırıl pırıl yemek yiyeceğiniz yerler var. Benim burada bir de en sevdiğim şey, diyelim çok sıcak, tamam mı hava? Artık böyle şey oldunuz, bir serin bir şeyler içmek istiyorsunuz. Yani mangolardan, avokadolardan, rambutanlar, mangostinler, ki benim favorilerimden birisi. Bunun içini açtığında sarımsak gibi bir görüntüsü var ama şeker gibi bir tadı var. İsterseniz bunların sularını da burada sıktırabiliyorsunuz ve 50 baht falan ödüyorsun. Pekin ördeği de yapıyorlar mesela ve şöyle porsiyonlar halinde 150 bahta alıyorsunuz. Ya bir de kızartma çok fazla kullanılıyor. Karidestir, patatesdir, işte böreklerdir, tavuklardır. Böyle yiyorlar ama bunlar hep palmiye yağı. Bize ters. Yani bu ülkeler palmiye yağı üreten ülkeler ve burada en lüks şey ne abi? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı biraz pahalı, ayçiçek yağı da pahalı. Çok fazla kullanılmıyor. O yüzden hani o kokan şey palmiye yağı. Palmiye yağı ve baharatlarla karışınca palmiye yağı ortaya böyle bizim katlanamayacağımız kokular da çıkabiliyor. Ama zamanla alışıyorsunuz, merak etmeyin. Ölmüyorsunuz yani. İnanılmaz bir turizm var. Yani 12 ay turistin aktığı bir ülke burası. Ruslar, Avrupalılar, Amerikalılar, dünyanın dört bir yanından insanlar var. Merhaba. Öyle mi? Eyvallah. İyi tatiller. Dünyada en çok turistin de geldiği ülke burası. Ve aynı zamanda diyelim pazarın içinde sıkıldınız, tamam mı? Biraz masaj yaptıralım diyorsunuz. Bu havuzların içerisinde masaj yaptırabiliyorsun. Ama ben bunu önermiyorum. Neden? Çünkü bunun hijyenik olduğunu düşünmüyorum Hakan abi. Ve hatta Avustralyalı birinin parmağı kopmuştu, hatırlıyor musun? O haberi ben de gördüm. Bakteriden falan dolayı kopmuş yani. Hatta Tayland'da olmuş olay şeyler. Ya o yüzden bunlara hijyen olarak pek önermiyoruz. Keza buzda da sıkıntı olabiliyor mu? Buzlarda da oluyor. Bazı işletmeler, tabii herkes için söylemiyorum ama ucuza kaçanlar, özellikle böyle sokak şeylerde normal kendi çeşme sularından yapıyorlar buzları. Ve çok kişi de zehirlenme de yaşayabiliyor. Gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor sudan dolayı. Ya bu önerilerimizi dikkate alın. Şimdi tadacağımız şeylerle zaten Tayland'a ilk geldiğinizde en azından böyle bir deneyim odaklı, bize uzak olmayan şeylerin farkına varacaksınız. Başlıyoruz. Şimdi güzel bir mangal yaptıralım diyoruz. Hem de biraz böyle Tay mutfağını da bir tadalım abi. Hani bu pad thai'yi bir görelim artık. Tamam. İnsanlar bir artık şeyi görsün. Bu Taylandlılar pad thai'yi niye seviyor? Biz sever miyiz? Bir canlı canlı size gösterelim. Yani benim için çok böyle muhteşem bir mutfak değil. Tay mutfağı. Ben çok alışamadım hala. Kolay da bir mutfak değil. Daha çok pirinç ağırlıklı. Evet, biraz zor aslında. Şöyle, sırf pirinçle değil de sebzeyi de çok güzel kullanıyorlar. Deniz mahsullerini çok güzel kullanıyorlar. Aslında denizde o kadar sağlıklı besleniyorlar ki mesela yaşlı kadınlarda, herhangi ya da yaşlı insanlarda şey göremezsin. Böyle diz ağrısı, eklem ağrısı. Çünkü glukosamini direkt deniz kabuklarından alıyorlar. Şişmanlık yok. Şişmanlık yok zaten. Çok az zaten Tayland'a geldiklerinde çok az bir sayıda Şişman yok. Ben görürsünüz. görmedim Evet. yani. Hatta dikkat edersen Asyalılar neden genç kalıyor? Evet yani 50 yaşında birini görüyorsun. Mesela 25 yaşında gösteriyor. O zaman hadi biz de biraz sağlıklı olalım. Gençleşelim. Gençleşelim, hadi gençleşmeye gidiyoruz. Şurada birkaç tezgahtan güzel bir balık seçelim. Biraz da yerel bir şeylerden karıştıralım, bakalım nasılmış lezzetleri. Şimdi papaya salatası hiç yemedim. İlk defa yiyeceğim. Acı olayı burada sıkıntı abi. Çok acı olmasın. Az acılı dediğin zaman bile Çok acılı geliyor değil mi? Yani olabildiğince az olsun acısı. Bir de pad thai yaptılar değil mi? Ve bir de pad thai yap. Fiyatları böyle. 4-5 dolara falan kişi başı doyabiliyorsun. Kulakta para biriktiren Necati'nin yanına geldik. Vay. Vay. Tuvalet parasını oraya koymuş abi. Tuvalet parası mı? Yani. İyi, unutmazsın inşallah tuvaleti. Buradan ıstakoz falan alalım. Yani fiyatlar oldukça pahalı ama tanıdık olursa yardımcı olur. Şöyle bir ıstakoz mesela. Bayağı baba bir ıstakoz. Gelmişken bunu yiyelim. Şöyle bir şey yaptırdık. 1200 baht vereceğiz. Buraya geldiysek bir ıstakoz yiyelim artık abi. Ben geldiğimden beri hiç ıstakoz yemedim. Daha çok böyle balıktır, karides, kalamar falan yemiştim ama sırf size video çekmek için
Bu sefer paraya kıyalım. Hadi bakalım nasıl bir şey yapacaklar. İşte en güzel şey böyle Asya ülkelerinde baharattan ve bilmediğiniz karışımlardan uzak durmak için kömür, ateş direkt ve ürünü üstüne koymak, bu kadar. Ya bundan zarar gelmez ve oldukça da lezzetli olacağına eminim. Şimdi eleman direkt ıstakozu makasla kesiyor. Kesemedi yalnız, o kadar sert kabuğu. Bunu şimdi ikiye ayıracak. Kafasında bir et yok. Gövdesini yiyorsun. Ve ülkedeki en pahalı şeylerden birini yiyoruz şu an. Mesela şu anda bir Pad Thai'nin yapılışını görüyorsunuz. Abi bu koyduğu ne? İçine erişte. Aynen erişte. İçine yumurta kırıyorlar bunu. Sebzelerle beraber. Deniz Havuç mahsulüyle. giriyor. Aynen havuç mahsulü, sebze. Tavuklu da yaptırabiliyorsun istersen. Wok tavada yapıyor. Aynen. Çeviriyor. Bakalım beğenecek miyiz? Şimdi papaya salatası yapıyorlar. Genelde böyle geleneksel şeyleri var. Deniz tahtaları var. Bunu da yapıyorlar. Döverek yapıyorlar. Bizde de şeyi döversin ya, sarımsak dövülür büyüğü gibi. Aynen büyüğü bunun taze papayaları koyuyorlar içine. Ezerek yapıyor. Ha, içine hatta bunun kuru karides, kuru kalamar falan var. Onun içine o giriyor. Avokado ezip de biz de böyle Havuçlar yaparız giriyor, ya sebzeler salatalık giriyor. falan. Evet. Şimdi Messi bizim yerimizi ayırırken birer de dedik hani yanında güzel bir meyve suyu içelim. Zaten burası çok sıcak, en yoğun dönemindeyiz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan buranın turizm dönemi. Akabinde yağmurlu sezon başlayınca turizm potansiyeli düşüyor. Ve en pahalı olduğu dönem. Yazında daha çok düşük oluyor fiyatlar haliyle. O yüzden şimdi buraya kadar geldik, havada sıcak bir meyve suyu içelim, bir tropik. Burada ister meyveyi fiziki olarak alıp yiyorsunuz, isterseniz buzla karıştırıp harika meyve sularını yaptırıyorlar. Bir tane şimdi ondan alacağız. Genelde burada bir şey içeceğinizde 50-60 baht veriyorsunuz. Yani düşünün 1-1,5 dolara çok güzel meyve suları alabiliyorsunuz. Mango, karpuz, üzüm, papaya, ananas ne ararsanız hemen şurada yapıyorlar. Şöyle 50 bahta mutluluk. Harika. Muhteşem. Ananas ve karpuz. Tayland'a hoş geldiniz. Ya Messi, bu adam neyin nesi? Allah. Karideslerimiz, kalamarımız, papaya salatası, pad thai. Tayland gezimiz canavar gibi gidiyor ha. Şunlara bakın. Abi masamızı kurduk. Nereden başlayacaksın Deniz? Bu bölüm benim en çok heyecanlandığım bölümdü. Yani ben şu şeyi Papaya merak salata ettim. Direkt böyle dalıyoruz mu abi? Aynen dal istersen çatalla al daha kolay olur. Deneyeyim Abi bu kıtır kıtır bir salata. Hani iştah açıcı bir özelliği Oha. de var. Ferahlatıyor böyle. Şimdi böyle hani ben çok keyifle yiyorum bunu. Çok acı. Acılı değil mi? Az koy dedik ama Ki çok az dedim ben özellikle söyledim ama. yani azı böyleyse ben çoğunu düşünemiyorum. Taylandlar çok seviyor acıyı. Öyle mi? Şurada bir kalamar geldi. Dur soğumadan yiyeyim bunu hemen. Sonra arkamdan ağlar. Pad thai'ye de sıkılıyor mu limon? Hatta da sıkılıyor evet. Şu kalamarın kafası. Sosla da deneyebilirsin. Bu çok iyi. Ağızda patlıyor resmen. Verdiğimiz en iyi 150 bu. Karides geldi böyle. Direkt ızgaraya atmış. Hiçbir şey yok. Kokusu muhteşem. Burada enteresan bir şey var. Karideslerin bak mesela boyu gayet ideal. 5 tanesini 100 bahta alıyorsun. Birazcık büyüyor mesela karides. Anında hemen 150, 200, 300, 400 bahtlara gidiyor. O jumbo dediğimiz böyle Evet. daha böyle büyük ıstakoz kadar karidesler var burada. Onlar pahalı biraz. Ya bunlar idealleri. Doymazsınız gibi geliyor ama gayet doyuyorsunuz bu arada. Deneyelim bunu da. Bu pad thai'nin içindeki bir karidesti. Pad thai geleneksel bir Tayland yemeği. Ve en önemli mutfak yemeklerinden bir tanesi de bu. Bir de bunların çorbaları var. Tom yum çorbası. Bunu önceki bölümde anlatmıştım. Yani daha baharatlı, yine deniz mahsulü, tavuklu ve sebzeli oluyor. Güzel bir çorba aslında. Çok da faydalı, çok sağlıklı bir şey. Güzel. Tamamen doyurucu abi. Arar mıyım? Aramam. Çok tatlı aynı zamanda sanki biraz. Ha ben Tayland'a gelip aç kalamazsın. İmkan vermiyor. Değil mi? Yani hangi mutfağı istiyorsun? İtalyan da var, burger da var, Türk, her yerde Türk restoranı var. Ben mesela Phuket'te. 10 sene önce gelmiştim. Döner dahi yoktu doğru düzgün. Şimdi yani neredeyse İskender yapılacak mekanlar buluyorsun. Pide, lahmacun. Yani buraya geldiğinizde kolay kolay aç kalmazsınız. İlk yaşayacağınız şey koku olur. Kanalizasyon kokusu. Ona da zamanla alışabilirsiniz ki Taylandlılar bunu aşmak için
burunlarına naneli bir şey koyuyorlar. Wikis gibi bizim. Burada çok rutubet, çok nem olduğu için tabi biraz nefes alma şeyi biraz zor oluyor. Genelde her Tayland'ın yani %90 Tayland'ın cebinde ufak böyle Evet. burun açıcı şeyler var. Eczanelerde satılıyor. Evet. 7-Eleven'larda da satılıyor bu. Onu açıyorlar, sadece burunlarını kokluyorlar. Biraz daha kolaylaşıyor çünkü nem olayı çok var. O yüzden kullanıyorlar. Yani şu an bile hava çok nemli. Yazın nemden duramıyorsunuz. Öyle bir havası var. Çok güzel başladık. Bu daha başlangıç. Daha çok şey yiyeceğiz. İstakoza gelene kadar şurayı biz bir temizleyelim. Allah! Kardeşim ne getirdin ya? Vay vay vay. Ya. Pattayının şimdi Bırak Pattayı at. papucuda mı atıldı? Pattayı hep yeriz. Yes, thank you. Abi gelene bak. Çocukluğuma döndüm. Annem küçükken bize kahvaltıda hep ıstakoz ver. 1 kilo, bir kasa. Bize böyle büyüdük. Sen zaten sürekli ıstakoz yiyorsun burada. Müsaadenle ben başlıyorum. Afiyet olsun. Şu arkadaşı bir şöyle bir açayım ha. Allah. Hakan abi bu ne? Oy 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 oy. Kokusu buraya kadar geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Mis gibi yapmış ha. Oh. Şöyle bir yarısını aldım. İçinden çıkan kocaman üründen bu kadar aslında. Yani çok bir şey çıkmıyor. Şöyle limonumuz var. Vallahi dünya turunun en sevdiğim destinasyonu burası olacak gibi. Şöyle tuzumuzu attık. Şu an konuşup israf etmek istemiyorum. Muhteşem. Çok başka bir keyif. Yani sırf bugünü beklemiştim. Çekim için heyecanıma ortak olun diye. Değdi. Çok güzel. Biz bunu şimdi burada 700 TL'ye falan aldık. Yaklaşık olarak. Çok uçuk. Yani burada gelmişken mutlaka yemeniz gereken, Türkiye'dekilere göre kıyaslayınca ilk sıradaki gelen ürünlerden biri ıstakoz kesinlikle. O kadar çok şey yedik ki yani patlamak üzereyim. O yüzden biraz yürümek istiyorum. Tahmin ettiğimizden daha fazla sipariş verdik. Ama size bir şey göstereyim. Bu ülkede et çok pahalı. Restoranlarda mesela deniz mahsulleri daha uygun. Hani bunu baştan söylemek istedim. Şu gördükleriniz de genelde domuz 150 olanlar. Steakler de yani 400-500 bahttan aşağı bulamıyorsunuz. Bu tamamen turistik olduğu için, yoksa başka bir açıklaması yok. Marketlerde bile bu kadar pahalı değilmiş. Şöyle söyleyeyim, 4 tane mesela bir restorana oturuyorsunuz, pirzola söylüyorsunuz. 4 adet 600-700 bahttan aşağı ödemiyorsunuz. Tayland'da et konusunda benim şu ana kadarki izlenimlerim bunlar. Bu arada ben daha önceden buraya birçok kez geldim zaten. Ama hiç böyle kapsamlı YouTube videosunu yapmamıştım. Şimdi biraz yürüyüş yapmak için Patong sahiline doğru yürüyorum. Bak mesela yolda giderken bir dükkana denk geldim. Burada da böyle ahşap işçiliği çok gelişmiş ve fil başlı bir Ganesha tanrısı ve önüne yakılmış tütsüleri görüyorsunuz. İsterseniz bu ürünleri tek tabii ki satın da alabiliyorsunuz. Tayland'da ahşap gerçekten hani Bali'deki kadar iyi değil ama yine de hediyelik eşya için çok güzel alternatifler var burada da. Tayland'da görüyorsunuz bakın şöyle Smoky Monkey yazan yer gibi marihuana serbest oldu. Özellikle geceleri her yerde böyle bunları satan dükkanları ışıl ışıl görüyorsunuz. Bize karşıda da göreceğiniz üzere veya burada her 100 metrede bir masaj salonu var. Tam bir masaj cenneti. Patong'a geldim. Şimdi sahil kısmında yürüyorum. Burası 1. cadde. Arka tarafta plaj kısmı. Gece hayatı bugün çok canlı günlerden cuma olduğu için insanlar şimdi yemeklerini yiyorlar. Biraz sonra herkes mekanlara akmaya başlar. Burada çakma parfümler satıyorlar. Hediyelik eşyalar satıyorlar. Şurada meyve tezgahları var. Buraya akşamları da yolun kenarında yine yerel yemekler yiyebileceğiniz tezgahlar kuruluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Ama çok kalabalık oluyor buralar. Şu an sakin hali, bak biraz sonra bir sokağa götüreceğim sizi. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de Tayland küçük bir ülke değil. Yani gezmeye geldiğinizde öyle bir hafta gezeyim de birkaç yer göreyim yeter denebilecek bir yer değil. Çok fazla yer var, çok fazla ada var. Kuzeyinde Chiang Mai, bu bölgedeki adalar, başkent Bangkok. Bunlardan sadece belki 3-5 tanesi. Bu benim özellikle Tayland'a gelmeden önce bu videomun açıklamasında bırakacağım her şeyi de okuyun. Orada çok güzel detaylar vereceğim. Web sitemde çok güzel blog yazıları da var. Onları da okursunuz. Çünkü birçok şeyi tek videoda gösteremiyorsun ama orada devasa bir kaynak var. Aklınızda bulunsun. Burada da yine bakın sokak yemekleri satan tezgahlar var. Şurası mesela, bu ablam bir tatlı satıyor. Pancake crepe diye geçiyor işte, bildiğiniz pankek gibi hamurdan içine de meyve ve çikolata falan koyduruyorsunuz. Nutellalı falan oluyor. 70 bahta alabiliyorsunuz. Çok tüketiliyor. Birçok yerde
Bunu görebiliyorsunuz. Ben çok tatlı sevmediğim için şimdi yemeyeceğim. Bir de her yerde böyle meyve suyu sıktırabileceğiniz yerler var ya. Çok güzel bu konuda. Diyelim çok ama acıktınız. Buyurun. Hemen ızgaraya bir mısır attırabiliyorsun. Şu arabalar da tuktuklar. Böyle bölgedeki birçok yere gidebiliyorsunuz. Sonuçta Phuket bir ada. Biz şu an sadece Patong sahilinin olduğu yerdeyiz. Birçok yere bunlara böyle 200, 300, 500 baht veriyorsunuz ve sizi gideceğiniz yere götürüyorlar. Ama motor kiralayarak gezmek pek tabii ki daha makul ve uygun. Hatta ben de motor kiraladım. Sonraki bölümde gezerken anlatırım size. Tabii burada motor kiralarken önceki bölümde anlattım. Rüşvet olayları falan da var. Nasıl ehliyet alacağınıza kadar önceki vlogda söylemiştim. Buna dikkat ederek gelin ve şimdi en ünlü yerine geldik. Biraz sonra göreceğiniz yer Tayland'dan daha ünlü caddeleri Patong'da bulunan Bangla Road. Şuraya bakın. 24 saat yaşıyor burası. Burası Barlar Sokağı olarak geçiyor. Gece hayatın, fuhuşun, her türlü aynı zamanda pisliğin de döndüğü yer. Ama aynı zamanda en güzel eğlencenin de olduğu yer. Şu an sesimi duyamıyorum. Umarım mikrofon işe yarıyordur. Bu sokakta 130 desibel ses ölçülmüş arkadaşlar. Yani şu an o kadar çok ses var ki bağırdığımı duyamıyorum. Böyle çok güzel mekanlar da var tabii eğlenebileceğiniz ama ben şu an o kafada değilim. Ya bir de ben sevmiyorum böyle gürültülü yerleri. Ama hani Tayland'a gelirseniz görmeniz gereken en canlı yer burası. Bu arkadaşlar da ladyboylar. Fotoğraf çekiniyorsunuz onlarla. Burada işte hayat kadınları, tehlikeli canlı şovlar, ne ararsanız var ama ben hiç sevmiyorum burayı. Burası da mesela Rusların mekanı. Kapıda da Rus kızlar oluyor. Onlar sizi yönlendiriyor. Yani bugün bunları gezmek istemiyorum. Size ayrı bir bölüm yaparım. Böyle Tayland'da mekan mekan gezeriz beraber ama şu an o kafada değilim. İşte bunu diyordum. Bakın ne dönerciler açıldı buraya. Burası bir Türk mekanı. Döner olarak satıyor. Hem et hem tavuk. Ve en önemli yerlerden birinde şehrin tam kalbinde diyebilirim. Şöyle gidelim bakalım. Buraya geldiğinizde güzel bir yerde akşam yemeği yiyelim diyorsanız size çok güzel bir yer önereyim bak. Burası Savoy diye bir restoran bu. Deniz mahsulü var, yerel yemekler var. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Hani ister menüden seçiyorsun, istersen burada da yine kilo usulü alabiliyorsun. Fiyatları da bak şöyle yazmış 100 gramı mesela. Lobster'ı, istakozun 240 baht. Biz az önce 700-800 gramlığını 1000'e almıştık. Tabi restoranlara geldiğinizde işin rengi pek tabii ki değişiyor. Burger King, McDonald's hiç yemedim. Ama onlar da 300-400 baht civarında. Tayland şartlarında pahalı yemiyorlar çünkü hep sokak yemeği yiyorlar. Ben videoyu size daha çok yemek üzerine kurmuştum ama pek tabii ki şu an biraz Phuket'i geziyoruz. Çok büyük bir yer değil Phuket'in merkezi. Sahil boyunca yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsun. Ama yani özellikle yoğun sezonda falan tıklım tıklım oluyor. Yani şu an sakin hali ve en güzeli de masaj salonları. Bak arkamdakiler hep masaj yapan kızlar ve bu salonların bazıları masaj görünümlü farklı alanlara kayabiliyor. Bunu zaten direkt mekandan anlıyorsun. Bunu da önceki bölümlerde anlatmıştım size. Aklınızda bulunsun. Bir de burada şöyle bir şey var. Çok ciddi cinsel hastalık var. Kimin ne yaptığı benim umurumda değil ama arkadaşlar burada bazen şahit de oluyorum. Türklerin özellikle sohbetlerine korunmadan ilişkiye giriyorlar. Ailesi olan insanlar var falan. Yani AIDS'in, HIV'in ne olduğunu bilin, gözünüzü seveyim. Çok ciddi bir hayatınızı riske edersiniz, ailenizin de. Ne yapıyorsanız da en azından hani korunarak yapın. Artık bunu söyleme gereği duyuyorum. Çünkü duyduklarım, inanamıyorum yani bu bilinçsizliğe. Çocuk oyuncağıymış gibi sanki şey falan diyorlar böyle aralarında.
biz Türk'üz, bize bir şey olmaz duydum ben ya. Ya o yüzden bunu ciddiye alın. Hayatınız boyunca haplarla yaşamak zorunda kalırsınız. Hayatınız boyunca küçücük bir hastalıkta yıkılırsınız. Bunun tedavisi yok çünkü. Böyle bir sosyal mesajımı da vermek istedim. Çünkü Tayland'da bunu bir marifetmiş gibi sanki şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye konuşulmaları hiç hoşuma gitmedi. Ben en azından benden büyük çıkmış olsun. Hani yurt dışındayken hani hep böyle dünyada mutfak konusunda Türk mutfağını bilmiyor dünya diye isyan ediyoruz. İşte baklavaya bile Yunanlar sahiplendi vesaire diyoruz ya. İnanın son 4 yıldır falan o kadar çok Türk restoranı açılmaya başladı ki bunda gurur duyuyoruz. Hem özlediğimiz tatları yurt dışında görmek hem de marka bilinirliği anlamında ülkemizin mutfağını duyurmak çok büyük bir gurur. İşte Phuket'in gururu da burası abi. Sultan Grill Kebap. Buraya bir tesis kurdular, restoran. Yani şu mangalından zaten mekanın kalitesini anlayabiliyorsunuz. Şuraya bakın, tıklım tıklım. Zaten gördüğünüz üzere manzara her şeyi anlatıyor. Çok güzel kebaplar, pideler, çorbalar, ne ararsanız bulabiliyorsunuz burada. Hatta sesimden de anlıyorsunuzdur. Tayland'a gelen birçok insan hasta olur. İçerileri çok soğuk, dışarısı çok sıcak olduğu için buraya kaç defa gelip çorba içtim. Çekemedim enerjisizlikten. Ama yani Tayland'a geldiğinizde diyelim ki hani artık dayanamıyorsunuz. Birçok şeyi denediniz ve memnun kalmadınız. Adresiniz burası olsun. Gelin aradığınız birçok mutfağın, birçok yemeği bulabilirsiniz. Çok da gönül rahatlığıyla keyif alarak yersiniz. Bak mesela burası da Weed Club'lardan bir tanesi. Her yerde market gibi açmışlar. Küçük bir Amsterdam. Ve adım başı böyle bir 200 metrede deniz mahsulü restoranı görüyorsunuz. Bu kadar zengin bir deniz mahsulü ülkesinde işte Rusların gelmesiyle bu kadar pahalı olmasına ben birazcık şaşırdım doğrusu. Çünkü bayağı değişmiş. Özellikle o kabuklu ürünleri. Bak mesela burası da çok güzel bir masaj salonu. Zaten anlıyorsun böyle ilk girişteki o perde tasarımından arkada dönen hikayeleri farkına varıyorsun. Para bozdurmaya gidiyorum. Param bitti. Birçok yer kredi kartında %3, %4 komisyon alıyor burada. Orası kapanmış. Ve kur çok değişebiliyor. Birazcık böyle turistik yerden ayrıldığınızda böyle 35,5'lara falan çıkıyor bir dolar. Merkezi yerlerde 34,5 oluyor. Yani aradaki fark az değil. %3'e falan geliyor. Şimdi canlı canlı bozdurup size bir göstereyim. Bak mesela bunlar daha çok böyle arka taraflardaki masaj salonları. Ve fiyatları hem daha uygun oluyor. Hello. Hem de hedefleri birazcık daha farklı oluyor ve bir saate falan 200 bahta masaj yaptırabiliyorsun. Patong tarafında da bir sürü böyle yemek yiyebileceğiniz yerler var. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir dünya her mahallede neredeyse açık bir pazar yeri. Hemen sokakta yemek yiyebileceğin yer bulabiliyorsun Tayland'da. Dediğim gibi dünyanın en iyi sokak yemeği ülkesi diyebilirim burası için. Çünkü evde yemek yemiyorlar. Şurada da bir tane döviz bürosu gördüm. Burada ne kadarmış? 34.60. Bugün düşmüş sanki. Dün her yerde 35,5'lardaydı. Fethiye'de mesela annem bize çok sinirlendiğinde böyle sevmediğimiz yemekler yapardı. Onlardan bir tanesi çekirge, akrep, kurtçuk, böcekcik, ne ararsan var. Bunlara böyle 20 bahta satıyorlar. Ve yiyorlar yani hani öyle göstermek için değil, turistik bir şey değil. Gerçekten tükettikleri bir şey. Biz nasıl böyle kokoreç yiyoruz ya da hayvanın kellesine kadar yiyoruz örnek veririm. Onlar da bunları yiyor yani saygı duymak lazım. Şurada da küçük bir pazar var. Şuraya girelim bakalım. Biraz artık saat 11'i geçtiği için tabii yemek tezgahları sakinleşti. O karidesler, ıstakozlar yine burada da boy gösteriyor. Ahtapotlar, ne ararsanız var. Ama burada bir şey gördüğümü düşünüyorum. Evet o abi timsah da yemezsiniz ya. Adam timsah asmış, crocodile. Çok kötü kokuyor. Is it tasty? It's good. Is it natural? Natural. Doğal diyor. Tavuk tadı varmış. Like a chicken ha? 300 bahta satıyor şöyle. Allah'ım kafasını bile koymuş. Akrep satıyorlar. Çıtır çıtır yiyorlar. How do normally who eat it? Thai people or tourists?
number one. Who eat it mostly? Thais. Thai. Allah Allah, Thai'liler yiyor diyor. 300 baht. Abi bu çok başka ya. Yani gerçekten kokuyor ve sanki hayvan canlanacakmış gibi geliyor. No, I'm fine. Do you like it? Burası diyor tavuğa benziyor. Burası diyor işte balığa benziyor diyor. Not today. Maybe later. Thank you. Have a nice evening. Türkiye, İstanbul. Nemsa. Timsah. Yani bu göstereceğim şeylerden dolayı da bu videoyu çocuklarınızla izlemeyin. Pek uygun olmayabilir. Burada birçok eczane 7 gün neredeyse 24 saat açık ve kapısının önüne satıyorlar bakın. Yani şu satılan ürünü görüyorsunuz. Bizde de bildiğiniz üzere illegal eczanenin önünde satıyorlar. Bunu aslında onu göstermek için çekmedim. Burada eczane konusunda birçok çeşitli lokasyonlarda bile olsanız ulaşabiliyorsunuz. Ne ararsanız da bulabiliyorsunuz ama tabii bizim genelde tanımadığımız ilaçlar ve benim gibi de mutlaka geldiğinizde hasta olacaksınız. Soğuk sıcak farkından dolayı. O yüzden gelmeden önce yanınızda ilaçlarınızı getirmeyi unutmayın. Ve işte o Banglarot'un girişindeki plaj kısmına geldim. Size güzel bir akşam gezisi yaptırdım. Yemeklerini de olabildiğince aktardım. Pek tabii ki önceki vloglarda ve sonrakilerde de detaylı deneyimlerim oluyor. Bu daha böyle buradaki akşam örnek pazarları görmeniz için de oldukça zengin, keyifli yerler. Dediğim gibi detaylı olarak dünya turumun en güzel duraklarından bu Tayland'a dair bir sürü önerilerimi de açıklamaya yazarım. Şimdilik benden bu kadar, yoruldum. Bir de boğazım hala şiş. Daha şişmeye başladı. Yutkunmakta zorlanıyorum. İnşallah sonraki bölümde yine size böyle gezdikçe deneyimlerimi aktarırım. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.